Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugünün filmi zaten başlıktan da gördünüz. Netflix'e oldukça yeni girmiş bir film. 20th Century Girl. Peki bu filmimizle alakalı hem kategorisi hem de biraz dakikasından bahsetmek istiyorum size. Filmimiz 2 saat 1 dakikalık bir film. Dediğim gibi Netflix'te bulabilirsiniz rahat bir şekilde. Ve oyuncu kadrosu çok güzel olan bir film. Ve konusu da aslında biraz beni sonlarında üzdü ama izlemenizi tavsiye ederim. Güzel vakit geçireceğinize inanıyorum bu filmi izlerken. Şimdi yavaş yavaş oyuncu kadrosuna geçeceğim. Bu arada filmimiz 2022 yapımı bir film. Yani zaten vizyonda yeni görebileceğiniz bir film. Şimdi kadrosuna geçelim ve işin biraz böyle heyecanlı kısmı da bence kadrosuydu. Daha önce dizisini de tanıttığım çok tatlı bir kadın oyuncumuz var. İlk başrol olarak onu söylemek istiyorum ben. Ve bu oyuncumuz, bu tatlı kişi ise Kim Yo-jung. Ve oynadığı karakterin adı ise Nabora adlı bir karakter. Aslında bu karakterimiz bir arkadaşı için bir çocuk hakkında, kendi okuduğu lisede bir çocuk hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Fakat bu bilgileri toplarken hiç ummadığı bir başka okul arkadaşına ilgi duymaya başlıyor. Ve onların hem romantik hallerini de görüyorsunuz filmde hem de böyle tatlı tatlı ufak ufak böyle çekişmeler var bazı karakterler arasında. Aynı zamanda Nabora karakter olarak çok enteresan bir kız ve dikkatle çekmeyi başarıyor zaten. Filmde de böyle birkaç konuya değinmişler aslında. Kendisinin en yakın arkadaşıyla olan hikayesi ayrı. Hoşlandığı çocuk ayrı. Takip ettiği çocukla olan hikayesi ayrı. Ve finalde dediğim gibi böyle birçok yorumda da görebileceğiniz biraz sürpriz bir final oldu. Filmimiz romantik bir zaten film. Ve şimdi gelelim 2 tane yakışıklı başrol oyuncumuza. Byung Woo Sok ve Park Jun Woo adlı 2 yakışıklı oyuncumuz ise diğer başrolleri oynuyor. Dediğim gibi konu zaten film akışı içinde üçünü de bol bol görüyorsunuz. Filmimiz böyle oldukça işte lise yıllarındaki o tatlı nasıl diyelim tatlı zamanları gösteriyor diyelim. Ve artık yorumlara geçmek istiyorum. Ve yorumda ilk söyleyeceğim şey finali beni çok üzdü. Yani e, şimdi beraber olsalardı çok klasik olabilirdi diye düşünenler de vardır eminim. Ama ben yine de görmek isterdim. Klasik veya değil. Bence tatlı bir final olabilirdi. Böyle olunca biraz tabii ki hüzünle karışık oldu. Sergi yapmış olması, kardeşinin daveti bence çok tatlı bir hareketti ki öbür türlü asla bilemeyecekti gerçekleri gerçekten ve bu haksızlık olurdu yani. Onun haricinde bir şeye değinmek istiyorum. Yorumda söylemek istedim bunu. Filmin süresi bana biraz uzun geldi. Yani sıkıldım demeyeceğim izlerken ama bir kısmında hani çok uzundu ya. Bence o kadara gerek yoktu. Yani bir saat 45 dakika ya da 1,5 saate toparlanabilirdi bence. 1,5 saat ideal olurdu bu film için. Bir tık uzun geldi ama dediğim gibi başroller ve dizinin tatlılığı sizi tutuyor. Yani diyorsun tamam sonuna kadar bekleyeyim. Ve çok da başarılı olduklarına inanıyorum. Çok tatlı bir enerji veriyorlar. Karakterleri izleyince böyle hani siz de geliyorsunuz, siz de üzünleniyorsunuz. O anlamda gayet başarılı buldum. Tabii şu yani olgun hallerini başka oyuncular oynuyor ya. O olgun haliyle e, yani ben çok onları benzer göremedim.
Tabii ki yani birebir sonuçta o insan yaşlanmadan bilemeyiz yani nasıl görüneceğini ama sanki başka bir oyuncu olabilir mi diye bir düşündüm ama bu büyük bir sorun değil tabii ki. O yüzden benim tek eleştirilerim bunlar olacak. Onun haricinde oldukça tatlı bir film. Hatta bu filmi şöyle diyebiliriz. Çıtır çerez film. Daha önce bu tabiri bir dizi için kullanmıştım. Yumi Issel'le. Böyle hani çok yoğun bir tempodaysanız izleyip kafanızı rahatlatıp devam edebilirsiniz. Tabii finali böyle olunca kafanız ne kadar rahatlar onu bilmiyorum. O size kalmış. Evet, benim için bugünlük bu kadar. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.